Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün kıyır kıyır bir poğaça tarifim var. Minik minik yapacağız. Lezzeti şahane. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler: 125 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı. Tavsiyem tereyağı kullanmanız ama margarinde yarı yarıya kullanabilirsiniz. Yarım su bardağı sıvı yağ. Arzu ederseniz sızma zeytinyağı da olur. Bir tam yumurta, bir yumurta akı. Bir yumurta sarısını şöyle göstereyim size. Bunu kenara ayıralım yüzeyine sürmek için. 2 yemek kaşığı yoğurdumuz var. Gördüğünüz gibi yoğurdun sert kısmından aldım. Çok sulu tarafından değil. 2 yemek kaşığı yoğurt. 3 tatlı kaşığı şeker. Hiç korkmayın, tatlı olmuyor poğaçanız. Tam böyle güzel bir pastane dengesini sağlıyor. 1 tatlı kaşığı tuz. Çok tepeli değil, hafif tepeli. Şimdi tüm malzemelerimizi kısa bir süre şöyle bir karıştıralım. Bu işlemde yağınız yumuşak olursa yoğurmanız çok kolay olur. Yani 3 dakikada inanın ki hamurunuz bitiyor. Şöyle bir kabaca karıştırdım ve bir paket kabartma tozumuzu ilave edelim. Kabartma tozunu ekledikten sonra yine çok kısa bir süre karıştırıyorum ve daha sonra unumuzu ekleyerek yoğurmaya başlayalım. Hemen belirtiyorum sevgili arkadaşlarım. Un miktarı toplam 2,5 maksimum 3 su bardağı kadar. Lütfen dikkatli ekleyin. Yani ilk başta 2 su bardağını ekleyin. O garanti alır. Sonraki 1 su bardağını da ara ara ufak ufak takviye yaparak hamurunuzu oluşturun. Çünkü Almanya'daki unlarla Türkiye'deki unlar arasında bazen 1 su bardağı fark oynuyor. Bunu da belirteyim. Şöyle bir kabaca her zamanki gibi tahta kaşığımızla toparladık. Un takviyesi yaparak yoğurmaya başlıyorum. Mayasız olması ayrı bir güzel. Hemen yapabiliyorsunuz. Ama mayasız poğaçalarda böyle kıyır kıyır olması muazzam bir şey. Instagram'da story'de paylaşmıştım. Bu tarifle pastane açın diye. Çok güvendiğim bir tarif. İnşallah sizler de çok memnun kalacaksınız. Güzelce yoğuruyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, orta yumuşaklıkta kendini toparlamış güzel bir poğaça hamurumuz hazır. Şöyle bir size yumuşaklığını da göstermek isterim. Ve şimdi şekil vermeye hemen başlayabiliriz. Çünkü maya bekleme süremiz yok. Poğaçamızın iç harcı olarak 100 gram beyaz peynir, biraz da maydanoz doğradım. İkisini güzelce karıştıralım. Beyaz peynir olarak normal bildiğimiz yarım yağlı beyaz peynir kullandım. Tam yağlı kullanırsanız eriyip gider arasında. Hiç görünmez. Onu da parantez içerisinde belirtiyorum. Şekil vermeye başlayalım. Şöyle elimin ucuyla, parmaklarımla cevizden biraz küçük bezeleri kopararak önce tezgaha alıyorum. Bunların hepsini ben el yordamıyla yaptım. Özel bir gram ölçüsü yapmadım. Ama elinizle hızlı hızlı alınca aşağı yukarı hepsi birbirine benziyor. Daha sonra bu aldığımız bezeleri de şöyle yuvarlak yuvarlak böyle çift çift yapınca daha güzel oluyor. Sulu köfte yuvarlar gibi tezgaha hazırlayalım. Ve bütün bezeleri hazırladım. Şekil vermek için bir tane bezeyi alalım. Parmağımızın ucunda yaklaşık bir 6 santim kadar açalım. Orta kısmına peynirimizi ekleyip, bakın sevgili arkadaşlarım, hiç korkmayın. Hamurumuz yırtılır, işte ucu yapışır mı, hiç korkmayın. Çevirin. Çok yumuşak ve çok güzel bir hamurumuz var. Elinizle kabaca bir bastırın. Tamamen kapatın. Daha sonra işaret parmağınızla şöyle üzerinden geçerek muazzam bir şeklini verip bitirelim. Tekrar gösteriyorum size. Hiçbir kalıp kullanmadan birkaç püf noktasıyla peyniri ekledik. Üzerini kapattık. Uç kısmını önce güzelce sıkılayıp daha sonra da işaret parmağımızla, hani sıkılayınca böyle sivriliyor ya uçları, böyle biraz şekilsiz duruyor. Onu da bu şekilde düzelterek bitiriyoruz. Hepsini minik minik yaptım. Çünkü lokmalık çayınızın yanında bir tane alabilirsiniz. Çok da bereketli oluyor, bir tepsi dolusu. Kaçıranlar için size şöyle yakın çekimle tekrar gösteriyorum. Çok güzel bir hamur, kolay şekil alabilen bir hamur. Ben peynirli yaptım ama farklı zeytinli de yapabilirsiniz. O da çok yakışır. Ve vermiş olduğum bu tariften tam bir tepsi minik poğaçamız çıktı. Bir tane yumurta sarısını başta ayırmıştık biliyorsunuz. İçine 1 yemek kaşığı süt ilave edip güzelce karıştıralım ve açalım. Şimdi yumurta sarımızı daha önce bitirdiğimiz poğaçalarımızın üzerine güzelce sürelim.
Desen yani üzerine serpmek için ben çörek otuyla susamı hep karıştırarak kullanıyorum tuzlu tariflerde. Varsa evde sadece çörek otu da serpebilirsiniz veya benim gibi çörek otuyla beyaz susam yani kavrulmamış susam serperek bitiriyoruz. Ve bütün poğaçalarımız fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 190 derece fırında 25-30 dakika pişmeye gönderdim. Her fırın farklıdır. Gözünüz fırında olsun. Ve 25 dakikanın sonunda fırından çıkarıyorum ki böyle mis gibi tereyağı kokusuyla. Hemen bir tele alıyorum soğuması için ve terleme yapmaması için. Çok güzel bir tariftir sevgili arkadaşlarım. Aslında bunu story'de yayınlamıştım ama anca montaj, bütün hepsini anca bitirebiliyorum. Ve poğaçalarımız sunum için hazır. Şöyle hemen servis masasına hazırlayıp size yakın çekimle gösterip büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Bugünkü sunum masama böyle biraz lila rengini ağırlıklı kullandım. Lila böyle pozitif enerjisi olan bir renk. İnşallah size de ekrandan güzel bir görüntü olarak geliyordur. Ve doku testine başlayalım. Sevgili arkadaşlarım çok güzel bir poğaçadır. Kıdemli ablalar hemen anlar ama civcivler de dikkatli bakarsa poğaçanın kıyırlığını elimi bastığım anda nasıl böyle kıyır kıyır dağıldığından anlayabilirsiniz. Yani mayalı bir bakın. Şahane bir poğaça. Keşke YouTube'dan böyle verip de tadını da denettirebilsem sizlere. Çok güzel, güvenle yapabilirsiniz. Kıyır kıyır bir poğaçanız olur. İsterseniz daha büyük yapın, jumbo şeklinde. Benim gibi isterseniz lokmalık yapın. Benim tavsiyem lokmalık yapın. Daha bereketli oluyor. Kimse bölmüyor, ziyan olmuyor. Gördüğünüz gibi kıyır kıyır kıvamını. Sevgili arkadaşlarım, bugün size çok kolay yapabileceğiniz mayasız kıyır poğaça tarifi hazırladım. Şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.